Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar geceleri gökyüzüne bakmayı her şeyden çok seven küçük bir çocuk varmış. Adı Defne'ymiş. Defne, odasının küçük penceresinden her akşam yıldızları sayar, sonra da en parlak olanına usulca gülümseyip "İyi geceler" dermiş. Ama o gece gökyüzünde tuhaf bir şey olmuş. Yıldızlar her zamanki gibi parıl parıl parlamıyor. Sanki birer birer soluklaşıyor. Bazıları da sessizce yerlerinden kayboluyormuş. Defne önce bunun bir bulut oyunu olduğunu sanmış. Çünkü gökyüzünde pamuk gibi yavaş yavaş süzülen kocaman beyaz bulutlar varmış. Ama dikkatlice bakınca yıldızların bulutların arkasında saklanmadığını, gerçekten kaybolduğunu fark etmiş. En sevdiği yıldız, yani pencerenin tam karşısında duran minik mavi yıldız bile yerinde yokmuş. Tam o sırada pencerenin önüne küçücük, gümüş renkli bir tüy düşmüş. Tüy yere düşmek yerine havada asılı kalmış. Sonra kendi kendine parlamaya başlamış. Defne şaşkınlıkla pencereyi açmış. İçeriye serin ama yumuşacık bir gece havası dolmuş. Tüy usulca dönmüş. İncecik bir sesle konuşmuş. "Gökyüzünde bir sorun var. Uyuyamayan yıldızlar bulut oteline saklanmış." Defne'nin gözleri büyümüş. "Bulut oteli mi?" diye fısıldamış. Tüy hafifçe sallanmış. "Evet, ama otelin kapısı sadece kalbi merakla dolu çocuklara açılır." Defne kalbinin hızlı hızlı attığını hissetmiş. Korkmamış ve içinde tatlı bir heyecan başlamış. Hemen yumuşacık hırkasına giymiş. Yatağının yanındaki küçük çantasına bir kurabiye, bir mendil ve annesinin ördüğü minik mavi atkıyı koymuş. Çünkü Defne her yolculukta birinin üşüyebileceğini düşünürmüş. Gümüş tüy pencerenin dışına süzülmüş. Defne pencereye yaklaştığında pencerenin altında normalde bahçeye inen yolun olmadığını görmüş. Onun yerine gökyüzüne doğru uzanan uzun bir tüy merdiveni varmış. Beyaz, gümüş ve açık mavi tüylerden oluşan merdiven ay ışığında parlıyor, rüzgar estikçe hafif hafif sallanıyormuş. Defne ilk basamağa ayağını koyunca tüyler yumuşacık hareket etmiş. Sanki onu düşürmemek için birbirine yaklaşmış. Defne yukarı çıktığında evler küçülmüş. Ağaçlar oyuncak gibi görünmeye başlamış. Dünya sessizleşmiş. Yukarı çıktıkça gece daha güzel kokuyormuş. Biraz vanilya, biraz temiz çarşaf, biraz da uzaklardan gelen yağmur kokusu gibiymiş. Bir süre sonra Defne'nin karşısına devasa bir kapı çıkmış. Kapı gece mavisi renkteymiş ve kenarları altın rengi ay ışıklarıyla süslenmiş. Üzerinde ise Bulut Oteli yazıyormuş. Kapının önünde tombul bir bekçi oturuyormuş. Başında minik bir şapka, elinde de gümüş bir defter varmış. Burnunun ucunda duran gözlüğünü düzeltmiş ve Defne'ye bakmış. "Adın?" demiş ciddi ama tatlı bir sesle. "Defne." "Gökyüzüne neden geldin Defne?" Defne göğsünü hafifçe dikleştirmiş. "Yıldızlar kaybolmuş. Onları merak ettim. Yardım edebilir miyim diye geldim." Bekçi bir an durmuş. Sonra yüzünde yumuşacık bir gülümseme belirmiş. "Merak eden çok olur ama yardıma gelen çok az olur. Geçebilirsin, kapıyı açıyorum." demiş ve kapı sessizce açılmış.
Defne içeri girdiğinde nefesi kesilmiş. Otelin uzun koridorlarında sıcak sarı lambalar yanıyormuş. Tavandan minik ay ışıkları sarkıyor. Yerde gece mavisi halılar uzanıyormuş. Koridorların iki yanında yüzlerce oda varmış. Bazı kapıların arkasından hafif hıçkırıklar, bazılarından uykulu mırıltılar, bazılarından ise incecik parıltı sesleri geliyormuş. Onu karşılayan kişi uzun boylu, yaşlı ama çok zarif bir kadınmış. Saçları bembeyaz, gözleri gece mavisiymiş. Omuzlarında ışıklı, ince bir şal taşıyormuş. O, Bulut Oteli'nin sahibesi Nurnine'ymiş. Sonra yıldızların neden uyuyamadığını anlatmış. Son günlerde gökyüzünde tuhaf bir fısıltı dolaşıyormuş. Bu fısıltı küçük yıldızlara yeterince parlak değilsin diyormuş. Onlar da korkudan ışıklarını kaybetmeye başlamış. Tam o sırada koridorun sonunda minik bir ışık belirip titremeye başlamış. Işık küçücük mavi bir yıldızmış. Defne hemen tanımış. Bu her gece iyi geceler dilediği yıldızmış. Sen benim yıldızımsın demiş heyecanla. Mavi yıldız utanır gibi parlamış. Benim adım Luma demiş incecik sesiyle. Ben de seni tanıyorum. Defne gülümsemiş ama Luma'nın ışığı çok zayıfmış. Neden uyuyamıyorsun diye sormuş. Luma yere bakmış. Çünkü o fısıltı bana küçük olduğumu söylüyor. Defne hemen çantasından annesinin ördüğü mavi atkıyı çıkarmış. Belki bu sana iyi gelir demiş. Luma atkıya sarılınca ışığı biraz güçlenmiş. Nurnine Defne'ye yaklaşıp yıldızların yeniden huzurla uyuması için bir şey yapılması gerektiğini, çünkü korkuları büyüdükçe gökyüzünün karardığını söylemiş. O sırada otelin üst katlarında soğuk bir ses duyulmuş. Hiçbiri yeterince parlak değil. Koridordaki bütün yıldızlar korkuyla saklanmış. Luma'nın ışığı yeniden titremiş. Defne derin bir nefes almış. Bu sesi durdurabiliriz demiş. Nurnine onu otelin en üst katına götürmüş. Çatıya çıktıklarında gökyüzü normalden daha karanlıkmış. Çatının ortasında duman gibi hareket eden koyu bir gölge duruyormuş. Ben kıyas fısıltısıyım demiş gölge. Yıldızlara diğerlerinden daha parlak olmaları gerektiğini söylerim. Böylece kimse huzurla uyuyamaz. Defne gökyüzüne bakmış. Bazı yıldızlar büyükmüş, bazıları küçükmüş. Bazıları hemen fark ediliyormuş. Bazıları ise dikkatli bakınca görünüyormuş. Ama hepsi birlikte geceyi çok güzel yapıyormuş. Her yıldız aynı parlamak zorunda değil ki, demiş Defne. Bazıları daha sakin parlıyor ama yine de gökyüzünü güzelleştiriyor. Luma yavaşça Defne'nin omuzuna yaklaşmış. Ben küçüksem de bir çocuğun penceresini aydınlatabilirim, demiş. Bu sözlerden sonra saklanan yıldızlar birer birer ortaya çıkmış. Hepsi yeniden parlamaya başlamış. Defne gözlerini kapatmış. Yıldızlar kendilerini fark ettikçe gölge daha çok küçülmeye başlamış. Hepsi birazdan konuşmaya başlamış. Işıkları gittikçe artmış. Limonun ışığı ise eskisinden daha sıcak parlamaya başlamış. Nurnine gülümsemiş ve Defne'ye iyi ki geldin. Sen yıldızlara önemli bir şey hatırlattın. Kendileri kadar parlamalarının yeterli olduğunu. Çok teşekkür ederiz demiş. Sabaha karşı Defne tekrar tüy merdivenlerden aşağı inmiş.
Gökyüzü yavaş yavaş aydınlanıyormuş. Penceresinden odasına geri girdiğinde yatağı hala sıcacıkmış ve pencereden dışarı bakarken usulca fısıldamış. İyi geceler küçük yıldız. Gökyüzünden minicik mavi bir ışık göz kırpmış. Ve o günden sonra Bulut Ali uyuyamayan yıldızlara kapılarını açmaya devam etmiş. Ama yıldızlar artık oraya korkudan saklanmak için değil, biraz dinlenmek, biraz huzur bulmak ve kendi ışıklarının yeterli olduğunu hatırlamak için gidermiş. İyi geceler, tatlı rüyalar.